Ders 1. Kayıp bagaj macerası. 3 uzun günün ardından havayolunun nihayet bagajımı otelime teslim etmesi büyük bir rahatlama oldu. Bunun sizin için ne kadar stresli olduğunu tahmin edebiliyorum. Eşyalarınız için endişelendiniz mi? Kesinlikle. Özellikle önemli eşyalarım orada olduğu için biraz endişeliydim. Havayolları ve bagajların taşınması konusunda her zaman bir kumar oynanıyor, değil mi? Evet, ama beklerken pozitif kalmaya ve zamanımı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Harika bir tavır. Bagajsızken etrafı keşfetmeyi başardın mı? Evet, bazı harika yerel dükkanlar keşfettim ve hatta birkaç yeni restoranı denedim. Yani beklenmedik bir macera mı oldu? Kesinlikle. Sanırım bazen seyahatin beklenmedik zorluklarında bile neşe bulabiliyorsunuz. Ders 2. Seyahat arzuları. Bir sonraki seyahat rotamı hayal ediyorum ve Tayland, Vietnam veya Endonezya'ya doğru yöneliyorum. Vay canina, hepsi inanılmaz seçenekler. Her ülkenin kendine özgü bir cazibesi ve kültürü var. Biliyorum, değil mi? Özellikle o bölgelerdeki güzel manzaralar ve zengin gelenekler ilgimi çekiyor. Ve yemekler. Her yerin yöresel mutfağının ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Kesinlikle. Tayland'daki sokak yemekleri ve Vietnam'daki taze deniz ürünleri hakkında harika şeyler duydum. Ayrıca güler yüzlü yerel halk deneyimi her zaman daha da unutulmaz kılıyor. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. Farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurmak seyahat deneyimlerimizi zenginleştiriyor. Peki sizin en çok tercih ettiğiniz hangisi? Hangisine daha yakınsınız? Dürüst olmak gerekirse hepsi çok çekici geliyor ama sanırım şu anda listemin başında Tayland var. Ders 3. Kolye avı. Hey, son zamanlarda sık kolyeler gördün mü? Yeni ve benzersiz bir şeyler arıyorum. Geçtiğimiz günlerde yerel bir butikte çok güzel parçalar gördüm. O kadar çok çeşit vardı ki. Kulağa çok umut verici geliyor. Bir kıyafeti zahmetsizce güzelleştirebilecek aksesuarlar bulmayı seviyorum. Kesinlikle. İddialı bir kolye, sade bir görünümü tamamen özel bir şeye dönüştürebilir. Eti konusunda cesur renkleri mi yoksa daha yumuşak tonları mı tercih edersiniz? Ben daha çok sade tonlara yöneliyorum. Giydiğim hemen her şeyle uyum sağlıyorlar. Harika bir strateji. Çok yönlü parçalar her zaman yatırıma değer. Ve kat kat kolyelerde şık bir görünüm yaratabilir. Bunu denediniz mi? Evet. Genel görünüme gerçekten derinlik ve ilgi katıyor. Ders 4. Rezervasyon gerekliliği. Şehirdeki yeni restoran için rezervasyon yaptırmamız gerektiğini düşünüyor musun? Muhtemelen iyi bir fikir, özellikle de son zamanlarda çokça konuşuldu bu için. Evet, yoğun saatlerde kuyrukların oldukça uzun olabildiğini duydum. Rezervasyon yaptırdığımızda beklememize gerek kalmıyor ki bu da her zaman bir artıdır. Kesinlikle. Üstelik, bizim için hazır bir masa olacağını bilmek içimizi rahatlatıyor. Ve son dakika değişiklikleriyle uğraşmadan akşamımızı buna göre planlayabiliriz.
Akşam yemeği için aklınızda belirli bir saat var mı, yoksa akisine mi bırakalım? Daha erken bir saati hedeflemenin akıllıca olacağını düşünüyorum. Böylece yemeğimizi rahatça yiyebiliriz. Kulağa harika geliyor. Hadi arayıp keyifli bir akşam için yerimizi ayırtalım. Ders 5, ıs-yasam dengesi. Ve özel hayat arasında bir denge kurmaya çalışıyorum ve bu hiç de kolay olmadı. Bu yaygın bir sorun. Bu dengeyi saklamak için hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Çalışma saatlerim ile kişisel zamanım arasında daha net sınırlar koymaya başladım. Harika bir yaklaşım. Belirli zamanlara sahip olmak stresi yönetmeye gerçekten yardımcı olabilir. Evet, gün boyunca düzenli molalar vermeyi kendime ilke edindim. Bu molalar olmazsa olmaz. Enerjinizi tazeleyebilir ve üretkenliğinizi artırabilir. Katılıyorum. Küçük ayarlamaların bile ne kadar büyük farklar yaratabildiğini görmek büyüleyici. Peki ya kişisel zamanınız? Onu doyasıya yasamanın yollarını buluyor musunuz? Bunun üzerinde çalışıyorum. İstisinde bana keyif veren hobiler edinmeye başladım. Ders 6, çeşitliliğin oluşturulması. Emlak piyasasının eski geniş evlerden sık, modern, tek katlı yapılara kadar pek çok farklı binada faaliyet göstermesi ilginçtir. Evet, her türün kendine has bir çekiciliği var ve farklı insanların yaşam tarzlarına hitap ediyor. Kesinlikle. Kimileri eski evlerin tarihini ve karakterini tercih ederken, kimileri de modern tasarımların sadeliğine yöneliyor. Ve bir evin düzeni, çevremizle nasıl yaşadığımızı ve etkileşim kurduğumuzu gerçekten etkileyebilir. Kesinlikle. Modern evlerdeki açık planlar, ferahlık ve akis hissi yaratır. Bu arada, eski evlerin genellikle bir hikaye anlatan benzersiz özellikleri vardır. Sizce de öyle değil mi? Evet, bu ince detaylar bir mülkün karakterini gerçekten güçlendirebilir. Binaların inşa edildikleri dönemi ve kültürü nasıl yansıttığını görmek büyüleyici. Ve bu kadar çok seçenek mevcutken, insanların yaşam alanlarında tarzlarını nasıl ifade etmeyi seçtiklerini görmek heyecan verici. Ders 7, ateşli kişilikler. Bazı insanların ne kadar güçlü kişiliklere sahip olduğunu hiç fark ettiniz mi? Oldukça hırçın veya ateşli olabiliyorlar. Evet, büyüleyici. Bu özellikler genellikle dinamik ve ilgi çekici etkileşimler yaratır. Katılıyorum. Güçlü kişiliğe sahip insanlar tutkulu ve iddialı olma eğilimindedirler, bu da ilham verici olabilir. Kesinlikle. Enerjileri bulaşıcı olabilir ve çevrelerindeki diğer insanları motive edebilir. Ama bazen bu ateşlilik yanlış anlamalara da yol açabiliyor. Evet, bu iki ucu keskin bir kiliç, güçlü empatiyi dengelemek önemli. Kesinlikle. Güçlü kişilikler konuşmaları yönlendirebilir ama aynı zamanda dikkatli bir yönlendirme gerektirir. Önemli olan, kendini ifade etmeyle başkalarına karşı düşünceli olma arasında doğru dengeyi bulmaktır. Kesinlikle. Bu ateşli özellikleri takdir etmeyi öğrenmek, daha derin bağlara yol açabilir. Ders 8, alışveriş heyecanı. Bugün alışverişimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum, kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Kesinlikle. Yeni açılan alışveriş merkezini gezmek için sabırsızlanıyorum. Hakkında çok güzel şeyler duydum.
Özellikle teknoloji magazasını, yeni magazaları görmeyi bekliyordum, yeni bir telefona ihtiyacım olabilir. Ah, bunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca içeride harika bir kahve dükkanı olduğunu duydum. Mutlaka bir içki içmeliyiz. Harika bir fikir. Kesif yaparken biraz kafein enerjimizi koruyacaktır. Kesinlikle. Yaklaşan parti için güzel bir kıyafet bulmayı çok istiyordum. Belki özel bir şey bulurum. Modaya karşı her zaman büyük bir ilginiz var, eminim ki muhteşem bir şeyler bulacaksınız. Teşekkürler. Ve doğru telefonu seçmenize yardımcı olacağım. Tüm bu seçenekler arasında karar vermek zor olabilir. Bunu takdir ediyorum. Birlikte alışveriş yapmak her şeyi çok daha eğlenceli ve keyifli hale getiriyor. Ders 9. Aydınlanma ve özgürlük. Avrupa aydınlanması, düşünce özgürlüğünün tam da dinsel denetimden kurtulmak anlamına geldiğini gösteren büyüleyici bir dönemdi. Gerçekten de. O dönemin düşünürlerinin statükoya nasıl meydan okuyup bireysel hakları nasıl savundukları dikkat çekiciydi. Onların fikirleri modern demokrasinin temellerine attı, otoriteyi sorgulamanın bu kadar devrim niteliğinde olduğu bir zamanda yasamayı hayal edebiliyor musunuz? Heyecan verici ama bir o kadar da tehlikeli olmalı. Pek çok kişi inançları ve yazıları yüzünden zulümle karşı karşıya kaldı. Evet, ne kadar yol kat ettiğimizi düşünmek inanılmaz, o cesur bireyler nesillere eleştirel düşünmeyi benimsemeleri konusunda ilham verdiler. Ve etkileri bugün de hissediliyor ve bize düşünce özgürlüğünün ilerleme için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatıyor. Kesinlikle. Kendimizi korkusuzca ifade etme yeteneğimizi korumamız gerektiğini hatırlatan bir şey. Her nesil bu özgürlüğü savunmaya devam etmeli ve yeni fikirlerin yeşermesini sağlamalıdır. Doğru. Yenilik ve toplumsal değişim için olmazsa olmazdır, o ilk öncülere çok şey borçluyuz. Ders 10. Atıştırmalık zamanı. Dün gece otomatta en sevdiğim marka cipsin olmasını umuyordum. Hangi marka bu? Umarım iyidir. Acili nacho aroması, benim en büyük suçluluk zevkim. Ah, onları biliyorum. Bagimlilik yapıyorlar. Makinede buldun mu? Maalesef hayır. Sonunda simitle yetindim ama o da bana göre değildi. Çok kötü. Atıştırmalıklar bazen ruh halinizi iyileştirebilir veya bozabilir. Kesinlikle. Aksamimi aydınlatacak o çıtırtı ve baharatı sabırsızlıkla bekliyordum. Belki bir dahaki sefere gece olmadan önce stoklayabilirsiniz. Harika fikir. Elimde her zaman en sevdiklerimden oluşan bir yedek bulundurmalıyım. Ders 11. Kale hayalleri. Hiç Avrupa'daki görkemli bir satoyu anımsatan bir yeri ziyaret ettiniz mi? Evet, Kuzey Amerika'daki bazı yerlerin aynı görkemli hissi uyandırabilmesi büyüleyici, öyle değil mi? Kesinlikle. Mimaride sizi zamanda geriye götüren büyüleyici bir şey var. Bir masalın içine adım atmış gibi hissettiğim tarihi bir konağı gezdiğimi hatırlıyorum. Detayları muhteşemdi. Bu karmaşık tasarımlar ve yemyeşil bahçeler geçmişin sanatını gerçekten takdir etmenizi sağlıyor. Ve bu yerlerin ardındaki hikayeler, her ziyareti benzersiz kılan başka bir sihir katmanı daha ekliyor.
Tarihin o duvarların arasından nasıl yankılanıp geçmişsin hikayelerini fısıldayabildiği şaşırtıcı. Katılıyorum. Bu sizi hala şimdi de olmanıza rağmen uzun zaman önce geçmiş bir zamana bağlı hissettiriyor. Böyle yerler insanda hayranlık duygusu uyandırıyor. Ders 12, Uyku kalitesi araştırması. Kaliteli uykunun genel sağlığımız açısından önemi hakkında okuyorum ve bunun hayatımızı ne kadar etkilediğini görmek beni büyülüyor. Evet, bu yönün ne kadar çok insan tarafından göz ardı edildiğini görmek şaşırtıcı, ancak bu hem ruhsal hem de fiziksel sağlık için hayati önem taşıyor. Kesinlikle katılıyorum. Uyku öncesi rutini oluşturmak, daha iyi uykuya ulaşmak için oyunun kurallarını değiştirebilir. Kesinlikle. Yatmadan önce ekran başında geçirilen süreyi azaltmak gibi basit değişiklikler bile derin etkilere sahip olabilir. Yatak odasında sakinleştirici bir atmosfer yaratmak, örneğin ışıkları kısmak ve sakinleştirici kokular kullanmak da işe yarayabilir. Kesinlikle. Önemli olan rahatlamayı ve dinlenmeyi teşvik eden bir ortam yaratmak. Ayrıca uyku düzeninize sadık kalmak vücut saatlerimizi düzenlememize gerçekten yardımcı olabilir. Böylece güne dinlenmiş ve güne hazır bir şekilde uyanabiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için küçük değişiklikleri birlikte yapmaya karar verelim. Ders 13, AG temelleri. Eğer birisi İSAG'i kurma konusunda yeni ise, asansör konuşmanızı pratik etmek kalıcı bir izlenim bırakmak için gerçekten önemlidir. Kesinlikle. İyi hazırlanmış bir sunum, kapıları açabilir ve değerli bağlantılar yaratabilir. Önemli olan o ilk etkiyi yaratmaktır. Kesinlikle. Dikkatleri hızla çekmek ve kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı etkili bir şekilde iletmek istiyorsunuz. Ayrıca konuşmanızı hedef kitlenize göre uyarlamanız da faydalı olacaktır. Onların ilgi alanlarını anlamak büyük fark yaratabilir. Doğru. Ayrıca, arkadaşlarınızın önünde pratik yapmak, konuşmanızı geliştirmenize ve özgüveninizi artırmanıza yardımcı olabilir. Evet, geri bildirim çok önemlidir. Yabancılarla konuşurken ayarlamalar yapmanızı ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Networking konusunda gerginlik yaşayan birine verebileceğiniz ipuçları nelerdir? Bence samimi olmaya odaklanın. İnsanlar samimiyeti takdir eder ve sizinle etkileşime girme olasılıkları daha yüksektir. Harika bir tavsiye. İlişki kurmak, sadece kartvizit alışverişi yapmakla değil, kişisel düzeyde bağ kurmakla ilgilidir. Ders 14, Demografiye göre bütçeleme. Daha yaşlı demografik yapıyı göz önünde bulundurduğumda, hedefli pazarlama stratejilerine bütçe ayırmanın gerekliliğini görüyorum. Kesinlikle. Yaklaşımımızı kişiselleştirmek, söz konusu kitleyle etkileşimi önemli ölçüde artırabilir. Tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını anlamak çok önemli, bu şekilde etkili kampanyalar yaratabiliriz. Evet. Ayrıca tercih ettikleri iletişim kanallarını da göz önünde bulundurmalıyız. Herkes sosyal medyayı kullanmıyor. Kesinlikle. Geleneksel medya hala onlara iyi bir şekilde hitap ediyor olabilir, bu yüzden dengeli bir yaklaşım anahtar olabilir. Ayrıca topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapmak, kişisel bir bağ kurulmasını saklayarak, onların değerli ve anlaşılmış hissetmelerini saklayabilir. Harika bir fikir. Toplulukla doğrudan etkileşim kurmak, onların ihtiyaçları hakkında değerli bilgiler saklayabilir. Ve bu, iş dünyasında uzun vadeli ilişkiler için olmazsa olmaz olan güveni inşa etmemizi sağlar. Bütçemizi ve stratejilerimizi içeren bir taslak hazırlayalım, bence gerçek bir etki yaratabiliriz.
Ders 15, Yıldızlara bakmanın harikaları. Hiç kayan yıldız gördünüz mü? Gökyüzünde süzülerek, büyüleyici, uzun ve rengarenk bir yıldız tozu izi bırakırlar. Evet, sanki tüm gökyüzünü aydınlatıyorlar, değil mi? Sanki evren bizim için bir gösteri düzenliyor. Kesinlikle. Bir meteor yağmurunu en son ne zaman izlediğimi hatırlıyorum, büyülü bir histi ve gece gökyüzünü daha çok takdir etmemi sağladı. Gerçekten insanda bir merak duygusu uyandırıyor. Her kayan yıldız sanki tutulmayı bekleyen bir dilek gibi. Dileklerden bahsetmişken, şu anda bir yıldız kayması görebilseydiniz ne dilerdiniz? Sanırım daha fazla macera ve böyle güzel anlar yaşamayı isterdim. Hayat, tadını çıkarmamak için çok kısa. Harika bir dilek. Günlük hayatımızda daha fazla güzellik anı bulmayı hedefleyelim. Katılıyorum. Logan'ın bize sunabileceği çok şey var. Sadece onu takdir etmek için zaman ayırmamız gerekiyor. Yıldızlara bakmak, rahatlamak ve evrenle bağlantı kurmak için mükemmel bir yoldur, bunu daha sık yapmalıyız. Ders 16, Giriş temelleri. Seyahat söz konusu olduğunda, check-in sırasında herhangi bir özel gereksinim olup olmadığını bize önceden bildirmeniz her zaman en iyisidir. Kesinlikle. Personelin hazırlanmasına yardımcı olur ve herkes için daha sorunsuz bir deneyim sağlar. Ayrıca, çanta sayesinde bir sınırlama varsa, herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için bunu önceden bilmeniz çok önemlidir. Kesinlikle. Önemli olan hazırlıklı olmak, isteyeceğiniz son şey havaalanında hazırlıksız yakalanmaktır. Ve kuralları anlamak size zaman ve stres kazandırabilir, tüm süreci çok daha keyifli hale getirir. Evet, ve bu sayede lojistikten ziyade seyahatinizin heyecanına odaklanabilirsiniz. Bir sonraki seyahatimiz için yola çıkmadan önce teyit etmemiz gereken tüm temel ihtiyaçları içeren bir kontrol listesi hazırlayalım. Harika fikir. Biraz planlama, harika bir macera yaşamamızı sağlayacak en önemli adımlardan biri. Sabırsızlanıyorum. Sağlam bir planla, hiçbir aksama olmadan yolculuğun tadını çıkarabiliriz. Ders 17, Emek ve İnşaat. Başarılı bir inşaat projesi için malzemelerin çıkarılması, tuğlaların pişirilmesi ve sahaya taşınması gerekir. Evet, işçilerin, köylülerin, askerlerin ve hatta suçluların tarihsel olarak böylesine anıtsal görevlere nasıl katkıda bulundukları büyüleyici. Gereken kolektif çabanın bir kanıtıdır, her tuğla, sıkı çalışmanın ve kararlılığın hikayesini anlatır. Gerçekten de. Bir duvar gibi basit bir şeyin insasında bu kadar çok insanın yer aldığını düşünmek inanılmaz. Ve zamanla geliştirdikleri beceriler, çevremizi şekillendirmede emeğin önemini vurgular. Kesinlikle. Her işçi, görevlerini tamamlamak için çoğu zaman zorlu koşullarla karşı karşıya kalarak, yaşadıkları toplumda hayati bir rol oynadı. Takip çalışmasının da gerini ve kalıcı yapılar yaratmak için yapılan fedakarlıkları hatırlatıyor. Evet, bu tarihi anlamak her gün gördüğümüz binalara olan takdirimizi derinleştirebilir. Gelin bu işçilerin hayatlarını daha yakından inceleyelim, onların hikayeleri anlatılmayı ve hatırlanmayı hak ediyor. Ders 18, Kadınların sosyal statüsü. Özellikle ülkenin batı kesiminde kadınların diğer bölgelere kıyasla yüksek bir sosyal statüye sahip olması ilginçtir. Kesinlikle. Toplumsal normların kadınların rollerini ve fırsatlarını nasıl bu kadar çok etkileyebileceği gerçekten büyüleyici.
Evet, ve bu alanlarda kadınlar genellikle daha fazla özgürlüğe ve hakka sahipti, bu da onların topluma önemli ölçüde katkıda bulunmalarına olanak tanıyordu. Gerçekten dikkat çekici. Çeşitli alanlardaki çalışmaları, topluluğun şekillenmesine ve gelecek nesiller için bir emsal teşkil etmesine yardımcı oldu. Kesinlikle. Bu bağlamı anlamak, bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinde kaydedilen ilerlemeyi takdir etmemize yardımcı olabilir. Ve her yerde kadın haklarını savunmanın önemini vurguluyor. Birçok yerde hala ilerlemeye ihtiyaç var. Doğru. Tarih boyunca ve toplumlarımızda kadınların başarılarını kutlamaya ve desteklemeye devam edelim. Kesinlikle katılıyorum. Bu hikayeleri paylaşmak başkalarına ilham verebilir ve daha kapsayıcı bir toplum oluşmasını sağlayabilir. Kadınların katkıları konusunda farkındalığı artırmanın yolları üzerinde beyin fırtınası yapalım, bu gerçek bir fark yaratabilir. Ders 19, Tarihsel Olaylar. Aralık 1990, özellikle kısa bir süre sonra televizyonda Müslüman eşcinsellerin hasta yaratıklar olarak kınanmasıyla dönüm noktası oldu. Evet, önemli bir gerginlik ve yanlış anlama dönemiydi. Medya tasviri toplumsal tutumları büyük ölçüde etkileyebilir. Kesinlikle. Olumsuz temsilin etkisi, ötekileştirilmiş topluluklara karşı damgalanmayı ve ayrımcılığı sürdürebilir. O zamandan bu yana ne kadar yol kat ettiğimizi ve bugün hala var olan zorlukları düşünmek çok önemli. Evet, bu tarihin kabul edilmesi, farklı gruplar arasında diyalogun ve anlayışın gelişmesi açısından hayati önem taşıyor. Ve bize sorumlu medya haberciliğinin önemini hatırlatıyor. Kelimelerin gücü vardır ve algıları şekillendirirler. Kesinlikle. Çeşitliliği küçümsemek yerine onu kutlayan daha kapsayıcı anlatıları savunmalıyız. Medya temsilinde olumlu değişimlere nasıl katkıda bulunabileceğimizi tartışalım. Her çaba önemlidir. Ben de varım. Hep birlikte daha şefkatli ve bilgili bir toplum yaratmaya yardımcı olabiliriz. Ders 20, Yürüyüş Maceraları. Her iki seçenek de harika görünüyor, peki ya dağlarda yürüyüşe çıksak? Macera dolu olur. Kulağa harika geliyor. Doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Hem zihnim hem de bedenim için çok ferahlatıcı. Kesinlikle. Ayrıca, zirveden görünen manzara her zaman nefes kesicidir, hiçbir şey o basarma duygusunun yerini tutamaz. Kesinlikle katılıyorum. Ve yürüyüş, teknolojiden uzaklaşıp kendimizle yeniden bağ kurmanın harika bir yoludur. Evet. Zorlu ama bir o kadar da keyifli bir rota planlayalım, harika bir deneyim yaşayacağımızdan emin olmak istiyorum. Harika. Ayrıca dışarıdayken enerjimizi yüksek tutmak için yanımıza biraz atıştırmalık ve su almalıyız. Kesinlikle. Özellikle uzun parkurlarda yakitinizin yanınızda olması çok önemli. Ve yol boyunca bol bol fotoğraf çekmeliyiz. Tüm güzel anları ölümsüzleştirmek istiyorum. Harika fikir. Birkaç arkadaşımızı da davet edelim, grup halinde yürüyüş yapmak her zaman daha eğlencelidir. Ders 21, Sanal aşırı yüklenme. Biliyor musun, sanal dünyaya bu kadar baklı olmak bazen bunaltıcı olabiliyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Sanki internette sürekli bir şeyler oluyor ve her şeyi takip etmek zor olabiliyor. Haklısınız, sosyal medyada gezinirken kendimi enerjik hissetmek yerine bitkin hissediyorum. Kesinlikle.
Bazen cihazlarımdan uzaklaşıp şarj olmaya ihtiyacım oluyor. Bu iyi bir fikir. Dijital ve gerçek dünyalar arasında bir denge bulmak önemli. Kesinlikle. Mesajlarınızı veya e-postalarınızı kontrol etmek için belirli saatler ayarlamayı hiç denediniz mi? Evet, bu çok yardımcı oluyor. Dikkatimin dağılmadan başka aktivitelere odaklanmamı sağlıyor. Bunu kesinlikle denemeliyim. Anında yanıt verme konusunda daha az baskı hissetmeme yardımcı olabilir. Kesinlikle. Üstelik, internette neler olup bittiği konusunda endişelenmek yerine anın tadını çıkarmanız için zaman tanıyor. Ders 22, Hayat Agacı. Luci'nin danışmanlığına gerçekten ihtiyacı var, duygularıyla boğuşuyor gibi görünüyor. Biliyorum, değil mi? Bazen köpeği Snoopy'nin ondan daha popüler olduğunu düşünüyorum. Evcil hayvanların ilgi odağı haline gelmesi komik ama aynı zamanda onun için zor da olabiliyor. Kesinlikle. Ve hoşlandığı o kizil saçlı kız onu hiç fark etmiyor gibi görünüyor. Bu onun için zor olmalı. Sevdiğin birinin sana ilgi göstermemesi çok zor. Kesinlikle. Bu durum onun kendine karşı daha da güvensiz hissetmesine neden olabilir. Umarım sadece bu ilginin ötesinde sunabileceği çok şey olduğunu fark eder. Evet, başkalarının görüşlerine bakmaksızın kendi öz saygısını geliştirmesi önemlidir. Kesinlikle. Belki Luigi gibi biriyle konuşmak onun değerini görmesine gerçekten yardımcı olabilir. Ders 23, Şirket Araştırması. Mülakat öncesinde şirketi araştırmayı başardınız mı? Evet, onların geçmişlerini detaylı bir şekilde inceledim ve bu bana gerçekten çok önemli bakış açıları kazandırdı. Harika. Misyonlarını ve değerlerini bilmek, soruları daha etkili bir şekilde yanıtlamanıza gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca deneyimlerimi bir adayda aradıkları özelliklerle uyumlu hale getirmemi sağladı. Çok akıllıca. Onların projeleri arasında ilginizi çeken herhangi bir proje buldunuz mu? Evet, sürdürülebilirlik konusundaki son girişimleri beni çok etkiledi. Çevreye önem verdiklerini gösteriyor. Bu çok büyük bir artı. Sürdürülebilirliğe değer veren bir şirketin parçası olmak günümüzde çok önemli. Katılıyorum. Bu benim tutkuyla bağlı olduğum bir konu ve onların çabalarına katkıda bulunmayı umuyorum. İyi hazırlanmış gibisin. Mülakat sırasında bilgin kesinlikle ortaya çıkacak. Ders 24, Kaynak Yönetimi. Bu stratejilerin uygulanmasının kaynak ve enerji tasarrufuna ne kadar yardımcı olduğunu görmek şaşırtıcı değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Başkalarını da benzer uygulamaları benimsemeye teşvik etmeliyiz. Evet, farkındalığın yaygınlaştırılması çevremiz üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Kesinlikle. Günlük rutinlerimizde yapacağımız küçük değişiklikler genel anlamda büyük iyileşmelere yol açabilir. Bu fikirleri başkalarıyla paylaşmak için bir atölye çalışması düzenlemeyi düşündünüz mü? Harika bir fikir. İnsanları harekete geçirmek ve harekete geçmeye teşvik etmek için eğlenceli bir yol olurdu. Ayrıca, ortak bir hedefe doğru birlikte çalıştığımızda bir topluluk duygusu yaratır. Kesinlikle. İnsanlar başkalarının da çaba gösterdiğini gördüklerinde genellikle daha fazla motive olurlar. Coşkunuzu seviyorum. Atölyede ele alabileceğimiz bazı konular hakkında beyin fırtınası yapalım.
Ders 25, Kii macerası. Bir sonraki seyahatimizde trenle sahil kasabası Valencia'ya gitmeye ne dersiniz? Harika bir fikir. Orada otantik paella deneyebiliriz, harika olduğunu duydum. Evet. Sadece restoran versiyonlarını değil, gerçek olanını tatmak istemişimdir hep. Kesinlikle. Ve Kii manzaraları yolculuğu daha da keyifli hale getirecek. Kesinlikle. Harika yemekler ve muhteşem manzaranın mükemmel bir karışımı olacak. Ayrıca yerel kültürü keşfedebilir ve belki bazı tarihi yerleri ziyaret edebiliriz. Kulağa eğlenceli bir plan gibi geliyor. Seyahat ederken farklı kültürlere dalmayı seviyorum. Ben de. Keşfedeceğimiz birkaç yerel pazarda bulalım. Harika fikir. Taze malzemeleri ve canlı renkleri şimdiden hayal edebiliyorum. Ders 26, Sanatsal arzular. Daha önce portreler denedim ve bunun oldukça zorlayıcı ama bir o kadar da ödüllendirici olduğunu gördüm. Harika. Ben de hep portre çizmeyi öğrenmek istemişimdir. Özellikle birinin kişiliğini yakaladığınızda sahip olunması gereken inanılmaz bir beceridir. Kesinlikle. Sanatın duyguları böylesine özgün bir şekilde ifade edebilmesini seviyorum. Doğru. Başlamak için bir kursa katılmayı düşündünüz mü? Evet. Rehberliğin tekniklerimi geliştirmeme gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum. Akıllıca bir hareket. Deneyimli bir sanatçıdan öğrenmek büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca aynı ilgi alanlarına sahip başkalarıyla tanışmak da eğlenceli olurdu. Kesinlikle. Sanat dersleri genellikle destekleyici bir topluluk yaratır ve bu da ilham vericidir. Ders 27, Eğitim yolculuğu. Şu anda eğitim alanında yüksek lisans yapıyorum ve bu oldukça uzun bir yolculuk oldu. Heyecan verici geliyor. Bu süreçte öğretmenlik deneyimi kazanmak çok değerli olmalı. Kesinlikle. Öğrendiklerimi gerçek sınıf ortamında uygulamak çok ödüllendirici. Hayal edebiliyorum. Öğrencilerle doğrudan çalışmak, anlayışınızı pekiştirmenize yardımcı olur. Evet, ayrıca öğretme tarzımı geliştirmeme ve neyin en iyiyse yaradığını keşfetmeme de olanak sağlıyor. Bu çok önemli. Belirli bir yaş grubuna veya konuya mı odaklanıyorsunuz? Genç beyinleri yetiştirmeyi sevdiğim için ilkokul eğitimine yöneliyorum. Harika. Erken eğitim, çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Katılıyorum. Öğrenme deneyimleri üzerinde olumlu bir etki yaratmak istiyorum. Ders 28, Çeşitli bakış açıları. Farklı yazarların editoryal görüşlerinin güncel olaylara ilişkin farklı bakış açıları sunmasını büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Resmin tamamını anlamak için birden fazla bakış açısını duymak şart. Evet, bazı görüşler kendi inançlarımıza meydan okuyabilir ve bizi eleştirel düşünmeye teşvik edebilir. Kesinlikle. Her zaman aynı fikirde olmasak bile, farklı görüşlerle etkileşimde bulunmak sagliklidir. Kesinlikle. Ufkumuzu genişletiyor ve entelektüel olarak büyümemize yardımcı oluyor. Son zamanlarda özellikle ilginizi çeken bir makale okudunuz mu?
Sosyal medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini tartışan birine rastladım ve göz açıcıydı. Kulağa ilginç geliyor. Okuyup düşüncelerimi paylaşmayı çok isterim. Bağlantıyı sana göndereceğim. Bu konuları, aynı ilgi alanına sahip biriyle tartışmak her zaman harikadır. Ders 29, Yoga ilerlemesi. Yogaya başlarken basit pozlarla başlayıp yavaş yavaş kendinizi zorlamanız en doğrusu değil mi? Kesinlikle. Vücudunuzu dinlemeniz ve ileri seviye pozisyonlara aceleyle geçmemeniz önemlidir. Kesinlikle. Kendinize karşı sabırlı olmak, pratikten keyif almanın ve ilerleme kaydetmenin anahtarıdır. Evet. Mükemmellikten çok tutarlılığın daha önemli olduğunu öğrendim. Kesinlikle. Daha fazla pratik yaptıkça zamanla güç ve esneklik kazanırız. Kesinlikle katılıyorum. Her seansın kendine özgü zorlukları ve ödülleri var. Bu bir yolculuk ve yol boyunca elde ettiğimiz küçük zaferleri kutlamak bizi motive ediyor. Kesinlikle. Yoganın farkındalığı da teşvik etmesini ve anda kalmamıza yardımcı olmasını seviyorum. Evet. Hem bedeni hem zihni besleyen bütünsel bir uygulamadır. Ders 30, Gelecek zaman soruları. Şimdilik hayır, ancak görüşmemizden sonra başka sorularım olursa size bildireceğim. Kulağa hoş geliyor. Konuyu ilerledikçe netleştirmek her zaman daha iyidir. Evet ve ihtiyaç duyduğumda yardım etme isteğinizi takdir ediyorum. Elbette. Seni desteklemek için buradayım, bu yüzden bana ulaşmaktan çekinme. Yapacağım. Rehberlik için güvenebileceğim birinin olduğunu bilmek rahatlatıcı. Kesinlikle. Hepimizin bazen biraz yardıma ihtiyacı olur ve bu gayet normaldir. Kesinlikle. Konuştuklarımızı sindirmek için zaman ayıracağım. Akıllıca bir yaklaşım. Bilgiyi tam olarak özümsemek önemli. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herhangi bir gelişme olursa sizinle iletişime geçeceğim.